Arkadaşlar hepinize selamlar. Şimdi bugün elimde şöyle bir Toyota anahtarı var ve karşımda da Toyota Corolla 2011 model 1.4 D4 motorlu D4D motorlu otomatik vites 90 beygir gücünde bir araç var. Bu aracın paketi sanırım Comfort. Yine dolu bir paket gibi gözüküyor çünkü mesela far yıkama görüyorum. İçeride far yıkama tuşları var, sis farı var, jant yok bunlarda. Comfort ekstralarda jant geliyor diye biliyorum. İşte otomatik vites var, bir sürüş yapacağız, gezeceğiz, dolaşacağız. Çok fazla test gibi düşünmeyin. Hani beraber dolaşmak babında muhabbet edeceğiz. Bu vitesler biraz farklı biliyorsunuz, vites. Hani sizin yerinize debriyaja basarak vites atan bir şanzıman var bunda. Eski bir şanzıman ama bozulmuyor. Bunlardan içeride bahsederim, nasıl attığını, sarstığını, sarsmadığını, motor sesini, bunlardan size teker teker bahsedeceğim. Hadi gelin şimdi POV sürüşümüze geçelim. Sizi şöyle kafama alayım. Şöyle hiç hoşnut olmadığım bir anahtarı var. Böyle üzerinde tuşları var. Şöyle basıyorsunuz ve açıyor. Ben hiç sevmiyorum ya. Böyle anahtar mı olur abi? 2011 modelsin sen ya. 2011 yılında en azından bir susta koy yani. Bu Toyota bu şekilde yapıyor işte. Hep geri planda geliyor. Mesela turbo motorlar çıkıyor. Adamlar turboya geçmiyorlar. Atmosferiklerle devam ediyorlar. İşte ne kadar az arıza, o kadar iyi olduğunu düşündükleri için, sağlamcı oldukları için, birisi Japon oldukları için bu şekilde davranıyorlar. Şimdi gelin sürüşüne geçelim. Güzel, içerideki döşememiz beyaz. Toyota bu şekilde beyaz tercih ediyor, biliyor musunuz? Boş bir araç alsanız da mesela beyaz geliyor. Beyaz da lüks duruyor aslında bakarsanız. Bu araba dolu olmasına rağmen boşlarda da aynı şekilde beyaz alabiliyorsunuz. Şöyle malzeme kalitesinde çok aşırı az bir yumuşaklık var. Hani yumuşak denemez. Konsol güzel. Konsolda yumuşaklık var. Arkadaşlar kanala abone... Ya dur, sesim gitti ya senin yüzünden. Arkadaşlar kanala abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Teşekkür ederim. Kestik. Göstergelerine hayranım. Şöyle bir açayım, ben size göstereyim. Baksanıza böyle yavaş yavaş doğduğu. Bak bir daha göstereyim. Böyle hafif hafif. Hop geldi. Cidden o senelerde, şimdi hatırlıyorum da çok hoşuma gidiyordu. Böyle net gözüküyordu. O seneler için çok iyiydi. Marşımıza basalım. Bak bunlarda P yok. Park yok. Böyle N'de bırakıyorsunuz aracı. R bu şekilde. Park sensörümüz var. Park sensörünün sesi çok gariptir. Buralardan bir yerden geliyor. Aşırı derece yakından geliyor. Bu biraz garip hissettirdi bana. Bu direğin içine saklamışlar park sensörünü. Şöyle E'ye aldığınızda, E'nin anlamını bilmiyorum. Normalde D'dir. Bunda E. Ayrıca bunda manuelde var. Şöyle bak, direksiyon arkasında kulaçlar var ha. Bu çok iyi. Kulaçlar olması mükemmel. Burada far yıkamayı görüyoruz. Bakalım. Sanırım bu araç çalışmıyor. Hiç bir ses olmadı. Burada far yükseklik ayarı var. ESP'mizi görüyorum. Aynalar katlanıyor. Bu da güzel bir donanım. Ama işte mesela kapıları kilitlediğinizde otomatik aynalar katlanmıyor. Bunu yapmıyorlar. Camların biri tek tuşla açılıp tek tuşla kapanıyor. Diğerleri basılı tutmanız gerekiyor. Burada teybi görüyoruz. Teyip o zamanlara göre normal bir teyip. 2011 yılında bu şekildeydi. Klima bölümü çok güzel. Aşırı hoşuma gidiyor klima bölümü. Şöyle otomatik bir kliması var. Ben bunu seviyorum. Tek bölgeli olmasına rağmen gayet yeterli işinizi görüyor. Bak, off tuşunu da koymuşlar. İşi kolaylaştırmışlar. Burada kapaklı bir göz var. Corolla'larda hep böyle bir kapaklı göz oluyor. Böyle bunlar kalitesi olarak güzel ya. Benim hoşuma gidiyor aslında. Bunun tasarımı, konsolu güzel. Burada çift taraflı bir göz yapılmış. Bu da aynı şekilde kullanışlı. Hadi artık sürüşe geçelim. Siz sürüşü daha çok seviyorsunuz. El frenimiz manuel tabii ki. Direkt D'ye aldığımızda yavaş yavaş kendi kalkıyor. Emniyet kemerimizi her zaman takıyoruz. Zaten uyarı da veriyor. Şöyle gezip dolaşalım. Yüksek hızlara çıkamayacağım büyük ihtimalle. Bak işte vites atışlarını görüyor musunuz? Böyle bekliyor biraz. Tam o vites atış sırasında ayağınızı gazdan çekmeniz gerekiyor. Eğer ki buna alışırsanız mükemmel. Bu şanzımanla ilgili hiçbir sıkıntı çekmezsiniz. İbiler dediğim gibi çok güzel ya. Aşırı hoşuma gidiyor. Bu 195 binde bir araç. Şimdi bu arabaların olayı, hani Tornio'da bahsetmiştim ya, sağlamlık. Toyota da aynı şekilde sağlamlık üzerine oynuyor. Siz de biliyorsunuz, bak şu arabanın konfor için alınmaz. Mesela biraz önce geçtim orada, langur lungur geçti, içeride sallandı, öyle konfor falan yok yani çok fazla. Ama araba sağlam. Daha yeni mesela bunun vitesine ellendi. Daha yeni bakımları yapıldı vitesinin, yani arıza çıkardı, arızası düzeltildi. Motoru desen öldürebilirsen 1.4 D4D çok sağlam bir motor.
Sizler de duymuşsunuzdur illa çevrenizden. O kadar gürültülü de çalışmıyor biliyor musunuz? Yani yılına göre gürültüsüz çalışıyor ya. Şimdi mesela o senelerde Tornio ile karşılaştırıyorum. Ticari biraz tabii aynı olmayacak. Ama o çok tırıl tırıl traktör gibi ses çıkarırken bu o kadar çok gürültülü değil. Kaçıncı viteste olduğumuzu manuele aldığımızda görebiliyoruz. O işte böyle sizi bir secde ettiriyor tabiri caizse. Düşüşler güzel ama biliyor musunuz? Biraz önce güzel düştü. Manuel kullanınca zevkli oluyor. Biraz turbo geç dolduruyor. 2000 devire yakın dolduruyor turbo. Normalde 1500'de falan doldurur. Mesela şimdi bak gazdan çektim, vitesimi attım, gaza bastım. Mükemmel. Hiç sarsıntı yok. Şunlarla oynamak çok güzel. 5 vites şu anda. 6 yok. 5 vites bulunuyor. Mesela düşürmesine bakalım. Düşürmeler cidden çok güzel. Düşürmelerde hiç problem yaratmıyor. Ya şimdi hani otomatik araba almak isteyenler ve arıza yapmasını istemeyenler bunu tercih edebilirler. Ya bunu böyle çok hızlı vites atsın diye almayacaksınız. Sağlamlığı için alacaksınız dediğim gibi. Ve masrafsızlığından alacaksınız. Mesela bu masraf çıkardığında DS gibi masraf çıkarıyor 10.000 lira, tamam mı? Yani uğraş yaptırabilirsen. Ama bunda bir kavrama değişiyor. Devam. Çünkü bunda bildiğiniz gibi burada debriyaja sizin yerinize basan kollar var. Bu kollar vitesi atmasına yarıyor. Burası Arifiye. İlla ki buradan izleyenler olacaktır. Onlara selam olsun. Şöyle ben tekrar otomatiğime alayım. Dediğim gibi alışırsanız zaten bunu şimdi kullananlar yazacaktır. Alıştığında hiçbir şekilde böyle kafa sallama olmaz. Olacaksa da az olur. Bu arabaların piyasası da çok iyi. Çoğunuz biliyorsunuz. Toyota'lar çok rahat alınıp satılan arabalar. Biraz daha yaş olarak üst kesime hitap ediyor. Bana mesela çok hitap etmiyor bu araba. Auris biraz daha tabii ki ilgimi çekiyor, öyle söyleyeyim. Direksiyon çok güzel. Şimdi direksiyon böyle gelmiş. Alt tarafta kesik. O tarihler için böyle kesik direksiyon cidden güzel. Şu an girdeyiz bakalım. Hop. Hop attı. Çekiş falan da güzel biliyor musunuz? 90 beygir aslında bu motor. Ama şimdi araba büyük ihtimalle hafif, tam ağırlığını bilmiyorum. O yüzden böyle çekişi güzel. Rahat götürebiliyor bu arabayı. Şimdi bunların fiyatları falan da arttı ya. Biraz önce baktım da 70-80'e falan gidiyor bunlar. Büyük paralar ya vallahi. Piyasa iyice karıştı. Direksiyon tuşlarımız güzel. Radyomuzu buradan kontrol edebiliyoruz. Dediğim gibi direksiyon tasarımı güzel. Mesela ama bak o yıllarda soyulmuş yani. Yıllardır kullanmayla soyulmuş burası. Bu hoş olmamış. Yani burasının soyulmaması gerekiyordu bence. Daha sağlam kalabilirdi ama göğüs falan böyle yıpranmamış. Yani bilmiyorum otoparkta mı kalıyor bu araba ama göğüste herhangi bir güneşle ilgili bir sıkıntı göremiyorum. Yüksek devir çevirmeyi seven bir motor. Biraz fazla basınca hemen vites düşürüyor. Gayet hoş. Teker sesi var. Ama bu aracın üzerinde de kış lastiği var, onu söyleyeyim. Kış lastiği biraz yanıltır o konuda. Uğultu yapıyor. Motor sessiz genel olarak. Hani o yıllara göre düşünmek gerekiyor. Bak işte böyle durumlarda sarsıyor. Acaba bayırda falan nasıl sürüş sergiliyor? Onu kullanan arkadaşlar aslında. Çünkü ben burada şimdi bayır bulamıyorum. Adapazarı düz bir ovadan oluşuyor biliyorsunuz. Bununla böyle bir dağ yolunu sürmek isterdim ama çok fazla virajı olduğunu düşünmüyorum bu arabanın. Şimdi şu ileride bakacağım virajda nasıl girdiğine. Nasıl viraj dönüyormuş görürüz. Şöyle güneş de batıyor, güzel bir görüntü oluştu. Bilmiyorum siz nasıl görüyorsunuz şu anda. Oo, güzel atıyor kendini ya. Ya otomatiğin de keyfi ayrı biliyor musunuz? Şimdi ben biraz manuelciyim. Hep böyle elim gidiyor, hatta elim burada sürekli durur alışkanlıktan dolayı. Ama otomatiğin keyfi de güzel yani. Bakayım şurada biraz zorlayalım bakalım.
hızlanıyor ya. 100. Şimdi 120'de. Yolumuz açılırsa. Bak hemen vitesi komple düşürdü. Vites atışları o kadar yavaş değil ya. Şimdi bak. Rüzgar sesi alıyorum. Yol sesi aşırı yok biliyor musunuz? Yol sesi kar lastiği olmasına rağmen aşırı değil. Motor sesi de yok. Bir rüzgar sesi var. Bak buralardan rüzgar sesi geliyor. Yatıyor biraz. Şu ileride viraja bakalım. Bak şu an güneşin batışı nasıl ama. Şöyle güneşin batışında gözümü almadan. Şuraya dönelim bakayım. Şu an 120. 120'de dönüyoruz. İyiymiş. Öyle çok kötü değil. Yani mükemmel böyle yola yapışmıyor. Hafif böyle biraz sekere sekere gidiyor. Ya ama zaten hani Corolla'lar da işte ben süper yol tutuyorum diyen arabalar değil. Şuradan dönelim. Bak şu an mesela 90'la falan 2000 devirde gidiyor. 5 vites olunca böyle oluyor maalesef. Şuradan görelim. Cidden ibreler güzel ya. Bak Corolla'lar bunun mesela alt kasalarında da aynı şekilde ibreleri yapıyorlar ya. Böyle benim çok hoşuma giden ibreler yapıyorlar. Kapandığında mesela simsiyah gözüküyor. Açıldığında kendine geliyor ibreler. Bak alıştığım vitese. Öyle çok artık şey yapmıyoruz. Mesela ne yapıyor biliyor musun? 2100-2200 devir civarında vites değiştiriyor. Tam o arada gazı kesin. Gazdan ayağınıza hafif çekin. Tık tık atıyor böyle. O zaman güzel oluyor. Çözdüm yavaş yavaş arabayı. Ben bunu bir süre kullansam bir problem yaşamam. Zaten düşüşlerde problem yok. Düşüşlerde bildiğiniz hani siz debriyaja basarsanız da vites düşersiniz ya. Aynı o mantığla çalışıyor. Böyle. Şu kasisten bir geçelim bakalım nasıl geçecek. Ortalama. Siz nasıl buluyorsunuz bunları? Kullanan arkadaşlar vardır illaki. Beğeniyor musunuz? Ne arızalar yaşadınız? İşte benim bildiğim kadarıyla daha motora hiç ellenmedi diye biliyorum. 195.000'de olmasına rağmen. Vites bir 10.000 kilometre önce galiba kavrama bitti. Onu yaptırdılar. Başka da bir şey olmadı. O da çok büyük masraf çıkarmadı. Siz de aynı şekilde neler yaşadığınızı anlatabilirsiniz bu araçla ilgili. Çünkü çok kullanan var biliyorum. İçeride öyle aşırı derece bir trip sesi yok biliyor musunuz? Sert plastik aslında çoğu yer. Ama yani güzel bir ses var. İçeride öyle çok fazla gürültü yok. Bak şu an biraz bayır çıkıyorum. Bakayım nasıl açacak. Güzel. Biraz yüke bindi mi tırıldama geliyor tabii ki. Motor tırıldaması. Çekiş iyi ama ya. Ya ayağınızın altında gazı hissediyorsunuz. Mesela şöyle söyleyeyim hani tüplü arabalardaki gibi değil. Dizel arabanın bir torku var yani. Bu tork sizi sürüşten zevk almanızı sağlıyor. Dizelin bu güzelliği var. Motor küçük de olsa, beygiri az da olsa o tork sayesinde yürütebiliyorsunuz. Buralarda bakacağım. Size söyleyeceğim başka donanım var mı diye bakıyorum. Yağmur far sensörü yok. Olabilirdi. Olması lazımdı. Sonra farlarımız zaten sarı. Farlar açtığınızda böyle kısıyor tabii ki. Toyota'dan değineceğim şeyler bunlar. Sizin de eklemek istediğiniz durumlar varsa yazabilirsiniz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Videonun devamı gelecek. Böyle eski, yeni, genelde bayilerde çekiyorum.
Hepsini karma şekilde paylaşacağım. Size olabildiğince hissettiklerimi aktarmaya çalışacağım. Bak burada yukarıda da yeni Corolla var ha. Yeni Corolla'nın fabrikasına gittim de üretimine bakmıştım. Çok komplike bir fabrika ya. Evet, görüşürüz. Kendinize dikkat edin.